Merhaba arkadaşlar, lezzetli mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün size çilekli bir cheesecake yapacağız. Bunun için malzemelerimi sayıyorum. Tabanı için 2 paket burçak bisküvi, 125 gram tereyağımız var. Ara kremamız için 1 bardak şeker, yarım bardak mısır nişastası, yarım bardak buğday nişastası, 4 bardak süt, 1 paket krema, 180 gram labne peynirimiz var. Üstü için ise 400 gram çilek, yarım bardak şeker, 1 kaşık dolusu mısır nişastası, 1 çorba kaşığı ise limonumuz var. 400 gram çilek kullanıyoruz. 6 tane çileğimi süslemek için ayırıyorum. Geri kalanı küçük küçük doğrayıp yarım bardak şekerle bu karıştırma kabının içine koydum. Kenara aldık. Biraz sulansın diye bekliyorum. Bu aparatı pazardan aldım arkadaşlar. Çok işime yarıyor. Çok çabuk içindeki maddeleri doğruyor. Şimdi kremayla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kremamızın yapımına başlayalım. 1 bardak şeker, yarım bardak mısır nişastası, yarım bardak buğday nişastamızı ilk önce bir karıştırıyoruz. Daha sonra 4 bardak sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Kremamızı ateşe alıyorum. Şimdi ocağa gitme zamanı. Arkadaşlar, ilk önce yüksek ateşte 1-2 dakika sütün ılımasını bekliyorum, malzemelerin ılımasını, sonra orta ateşe getireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi altını kıstım. Evet arkadaşlar, şimdi katılaştı kremamız. Peynirimizi ilave edeceğim. Peynirimizi içine alıp iyice homojen olmasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar, ipek gibi bir kremaya sahip olduk. Evet arkadaşlar, bir taşım kaynadı. Şimdi bir paket kremamızı ilave ediyoruz. Tüm malzemelerin iç içe geçmesini sağlıyoruz. Daha sonra bir taşım daha kaynatıp alacağız ocakta. Her zaman yaptığımız gibi kenarlarını kontrol ediyoruz. Tutma olmasın diye. Evet arkadaşlar, kremamız hazır. Şimdi bunu bir kenara alabiliriz. Kremamızın üzerini streçledik. Su buharı olmaması için delikler açıyoruz. Kremamızı oda sıcaklığına gelmesi ve dinlenmesi için kenara yolluyoruz. 125 gram tereyağımızı yanmayacak şekilde ısıtıyoruz. 2 paket burçağımızı şöyle elimizle parçalayabildiğimiz kadar parçalayıp el robotunun içine alıyoruz. Un haline gelmesini sağlayacağız arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, eritilmiş tereyağını da içine boşaltıyorum. İyice yağ ile bisküvilerin karışmasını sağlıyorum. Kek kalıbımız arkadaşlar 22 santimlik kelepçeli bir kek kalıbı. Tabanına bir tane yağlı kağıt yerleştiriyorum ve kapıyorum. Yanları için bir kalıp oluşturuyoruz arkadaşlar. Yağlı kağıdımızı bu şekilde kek kalıbının yüksekliği boyutunda kesiyoruz. Kek kalıbımın kenarlarını yağlıyorum. Bunun görevi arkadaşlar kağıdın yapışmasını sağlamak, yani yapıştırıcı konumunda. Bu aparatta bisküvilerimizi un haline getirip 125 gram erittiğimiz tereyağının içine koyup hepsini karıştırmıştık. Şimdi kek kalıbımızın tabanına bunu yayacağız. Kenarlarını spatula ile düzeltiyoruz arkadaşlar. Şimdi 6 bir bardak yardımıyla iyice bastırıyoruz. Arkadaşlar, cheesecake'imizin tabanı hazır. Şimdi buzdolabında bir 20 dakika dinlenmeye yolluyoruz. Şimdi buzdolabına gitme zamanı. 1/4 çay bardağı suda nişastamızı çözündürüyoruz. Çileklerimizi küçükleri 2'ye, büyükleri 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 400 gram çileğimiz vardı. 6 tanesini süslemek için ayırdık. Geri kalan çileği karıştırma kabına aldım. Yarım bardak şeker ilave ettim. Bu aparatımla iyice birbirine girmesini sağlıyorum. Şimdi rondoda çektirdiğimiz çilek ve şekeri pişirme kabına alıyoruz. Şimdi pişmesi için ateşe alacağım. Arkadaşlar, kenarlarından kaynamaya başlayınca nişastamızı ilave ediyoruz. Şimdi çorba kaşığı kadar limon suyumuz var. Onu koyup karıştırıyoruz. Daha sonra ise doğradığımız çilekleri koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir kenara alıyoruz. Pişti sosumuz. Şimdi arkadaşlar dolaptan çıkan tabanımızın üzerine kremamızı koyacağız. Şimdi kremamızı arkadaşlar tabanın üzerine koyuyoruz. Şimdi sosumuz şöyle bir az ilk sıcaklığı gitsin diye karıştırıyorum. Evet, çok güzel oldu. Mutfağımıza ise
Misler gibi bir çilek kokusu hakim arkadaşlar. Tam çilek mevsimi. Çeşit çeşit kurabiyeler, pastalar, kremalar yapma zamanı. Şimdi çilek sosumuzu eşit bir şekilde dağıtıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üzerine alüminyum folyo ile kaplayacağız ve buzdolabına bir gün dinlenmeye yollayacağız. Yarın test ve tadım zamanında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, dün yapmıştık çilekli cheesecake'imizi. Şimdi dolaptan aldık. Kelepçeli kalıbımı açıyorum. Yavaşça çıkarıyorum. Kalıbımızdan çıkardık arkadaşlar. Şimdi kağıdımızı yavaşça çıkarıyoruz. Sonra diğer kağıdımızı çıkarıyoruz. Şimdi test zamanı, tadım zamanı. Arkadaşlar, cheesecake'imizi kesiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir cheesecake ile karşınızdayız. Ablam yine çok şahane güzel bir pasta yaptı. Gördüğünüz üzere harika bir cheesecake. Şimdi heyecanla tadım aşamasını bekliyorum. Nasılsınız bu arada? Bizleri sorarsanız bizler de çok iyiyiz. Bu keki arkadaşlarınızla, dostlarınızla yapıp yanında güzel bir çay veya kahve ile yemenizi tavsiye ederiz. Biz şimdi tadım aşamasına geçiyoruz. Evet. Harika bir cheesecake arkadaşlar. Tadını da çok merakla bekliyorum. Sizin adınıza yiyorum arkadaşlar. İnanın bana harika bir lezzet arkadaşlar. Çok zor bir pasta da değil arkadaşlar. Dostlarınızla, sevdiklerinizle yapıp yemenizi tavsiye ederiz. Öyle değil mi? Çok lezzetli olmuş, tavsiye ediyorum. Evet. Biz pastanın devamını birazdan yemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük de bizlerden bu kadar. Sevdiklerinizle, ailenizle, dostlarınızla bu pastayı umarız yapıp zevkle de yersiniz. Yerken de bizi hatırlarsınız. Şimdilik bize afiyet olsun. Yapıp yersiniz. Sizlere de afiyet olsun. Sevdiklerinizle, ailenizle, dostlarınızla huzurla kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğenmeyi ve dostlarınıza tavsiye etmeyi de unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.